Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir kamp videosuyla karşınızdayım. Arabada kamp yapacağım arkadaşlar bu sene. Vallahi bereketli başladı. Şöyle ki bereketli. Daha sosyal, daha aktif, daha çok sahada videolar çekmek istiyorum. Zaten görüyorsunuz. İş videolarına birazcık ara vereceğim. Neyse, kendimi gene attım yollara. Bu sefer Alplere doğru, Avusturya Alplerine doğru gidiyorum. Çok güzel manzaralı yollardan geçeceğiz. Ara ara çeker, onları da koyarım. Evet arkadaşlar, gene arabada kamp videosu yapacağım ama bu sefer nasıl? Hazırlıklıyım. Daha öncekiler gibi oraya gittiğimde değil, arabamı evin parkında resmen karavana çevirdim. Şöyle ki karavana çevirdim. Yatma yerimi hazırladım. Mutfak kısmını hazırladım. Fazla olan eşyaları evde bıraktım. Çünkü incik cincik o oraya zaten araba ufacık, yani ufacık derken kamp için ufak bir araba. Sonuçta Range Rover Jeep. Hani binek olarak kullandığınızda gayet kallavi bir araba ama kamp yaptığınız zaman tek kişi de olsanız fazla eşyayla zor oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi gene arabada güzel bir kamp videosu ama şansımıza havalar süper gidiyor arkadaşlar. Hava yaz gibi. Geçen sefer kamp yaptığımda arabayla ocak soba falan yakmamıştım. İnşallah bu akşam da gerek kalmaz. Gerçi ısıtıcılarım var, cep ısıtıcılarım. Onları uyku tulumunun içine attığım zaman hamam gibi oluyor. Dediğim gibi güzel bir kamp videosu olmasını istiyorum. Kamp yapmayı seviyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada diğer sosyal medya hesaplarımı da lütfen takip edin. Hadi edin artık. Değil mi? Evet, isterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bayağıdır bir yoldayım. 122 kilometre yol oldu geleli. Dediğim gibi arkadaşlar, bu sefer gündüz gözüyle yola çıktım. Gündüz gözüyle yerimi bulayım istedim. Çünkü hep gece karanlığına kalıyorum. Tam istediğim gibi yer de bulamıyorum. Abidik gubidik oluyor. Ama şimdi biraz erken, bayağı bir erken çıktım. Gündüz gözüyle yerimi ayarlayacağım. Ondan sonra acayip acıktım bu arada. Yemeğimi yapacağım. Ondan sonra biraz internette gezinirim. Biraz YouTube'a bakarım. Ondan sonra yatar uyurum, sabah da kalkar, gelsin geri Ünye'ye dönerim arkadaşlar. Yol yapmayı seviyorum. Yani sizler de seviyor musunuz bilmiyorum ama ben gerçekten yol yapmayı seviyorum. Hele bu canavarla. Yaz gelse de Türkiye'ye gitsek. Gerçi bu sene yaz başında büyük bir ihtimal, yani %95 söyleyeyim, şeyle geleceğim. Minibüsümü getiriyorum. Daha önceki videomda da yağmur başladı bu arada. Daha önceki kamp videomda da söylemiştim bir sürprizim olacak diye, ama şöyle ki bir durum söz konusu, bekleyemeyeceğim. Minibüsümü bu sene Allah kısmet ederse minibüsümü karavana çeviriyorum arkadaşlar. Bu arada karavanımla alakalı bilgilendirme yapabilirsiniz. İç dizaynı ile alakalı ve hatta şöyle bir şey yapalım. Karavanımın iç dizaynını beraber yapalım. Şöyle beraber yapalım. En güzel fikri olanlar kimlerse, hani fikri olan fikrini söylesin. Şunu şöyle, bunu böyle yapalım gibilerinden derseniz, hani akla mantığa en yatkın olanla çizimi yapar. Ona göre de karavana şekil ve yön verebiliriz arkadaşlar. Ama Türkiye'ye getirip bunun dışında işte sunroofları, pencereleri takılacak şekilde yapılacak. İşte dış ışıklandırmaları. Biraz yani biraz karavan, biraz da araziye uygun hani olması kaydıyla karavan olacak. Yani yarı hem, ya neyse, anladınız siz beni. Neyse. Şimdi konumuz o değil ama bilginiz olsun. Alta yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ben yavaş yavaş yerimi bulmaya çalışayım. Bayağı bir yol geldim. Yağmur da başlamak, yani bir yağıyor bir yağmıyor gibi ama dediğim gibi yerimi bulmam lazım önce. Neyse, ben yerimi bulayım. Ondan sonra görüşürüz. Keşfedelim ama hava acayip soğumuş arkadaşlar. Arabada hissetmiyorsunuz. Kapatalım. Yer. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir orman. Burası da gayet ideal. Karnım acıktı. Acayip karnım acıktı. Yemem gerekiyor. Şöyle
İçlere doğru bir yürüyelim bakalım. Neler var. Geldik gene. Ne var ne yok bilmiyorum. Çan acayip, sanki burnumun dibinde, o kadar yakın geliyor ki ses. Manastır gibi bir yer olabilir buralarda, yakınlarda. Aslında arabayla buralara girsek. Çünkü bazı böyle öyle gelişi güzel kafanıza göre haydi bakalım dağ yolu deyip de lambur lumbur Türkiye'deki gibi giremiyorsunuz. Çünkü buradaki ormanlar, Almanya için söylüyorum, orman bekçileri var. Şöyle ki ormanı kiralıyorlar. Mesela kişisel olarak belediye ya da devlete gidiyorsunuz. Ben diyorsunuz işte orman kiralamak istiyorum. Ondan sonra belirli bir arazi veriyorlar sana. Ama şöyle ki ormanı kiraladın da hani ormanı işletme adı altında değil. Hani İşletmiyorsun tabii ki. Ormanı alıyorsun, atıyorum 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm bir orman kiraladın diyelim. Bak bu tarafa da yol gidiyor, bu tarafa da. Tam ortada kaldık. Neyse dönelim. 3-4 dönüm orman kiralıyorsunuz ya da 10 dönüm artık neyse. Ondan sonra oranın bir nevi bekçiliğini yapıyorsunuz. Hem kira veriyorsunuz hem bekçilik yapıyorsunuz. Şöyle ki işte ormana kaçak yollardan kimse girmesin. Mesela benim şu an kamp yaptığım, yani kamp yapmak istediğim yer park. Hani araç parkı. Orada kimse bir şey diyemez. Ha, çadır kuramazsınız, ayrı mesele. Evet arkadaşlar, ocağımızı çıkaralım. Dışarıda yapacaktım fakat rüzgarlı, sıkıntı olmasın. Hemen şöyle içeride. Zaten yumurta kıracağım. Bu sefer etle, tötle uğraşmayacağım arkadaşlar. Çok zaman oluyor. Acıktım çünkü. Tavamız burada. Çok güzel Alman ekmeğim var. Şekerimiz var. Yağımızı çıkaralım. Önce şu ateşimizi bir yakalım. Zeytinyağımızı da dökelim arkadaşlar. Ana donmuş. Bıçağım nerede? Acıktım ya. Acayip acıktım hem de ha. Bu gece fırtına var. Belli. Ulan sıçrama, arabamı yağ yapma. İnşallah internet çekiyordur. Eğer internet çekmiyorsa kitap da almadım, bir şey de almadım. Ah, mis gibi oldu vallahi. Ya aslında var ya, hiç arabanın içine girip de 2 büklüm yemek yemenin bir anlamı yok. Değil mi? Hemen şurada şöyle tezgahımızı kuralım, yiyelim. Ne olacak? Çöpümüzü alalım. Burada kola var, şalgam var. Arkadaşlar sütüm var. Ama şimdi gerek yok onlara. Kolamızı alalım. Seni bir güzel saralım. Şöyle. Seni de şöyle içe bir koyalım. Yumurtamızı koyalım. Biber kalsın. Biberimizi yeriz. Çöpümüzü de alalım. Şöyle onu da kenara koyalım. Okey. Güzel. Soğumuş mudur? Tutar herhalde. Bir şey yapmaz. Alman ekmeği sever misiniz arkadaşlar? Biraz ilk başta yediğiniz zaman biraz sert oluyor. Tatsız tuzsuz oluyor ama bir alıştığınız zaman çok lezzetli. Tatlı acı. Evet arkadaşlar diyecektim, telefonum çaldı. Birisi aramış. Kim aramış? Ertuğrul Bey'im aramış. Sonra bakarım ona şimdi. Ay, yemeğimi yedim. Bunları yıkadım. O bu arada biraz soğudu. Ama şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sobayı yakacağım. Sobayı yakmadan önce bir su ısıtayım önce. Şarjı bitmiş. Ben de deminden beri kendi kendime konuşuyorum. Neyse, sobayı jelle yakacağım. Bir çay yapayım kendime. Ama nasıl yapacağız? Bakın şimdi ben size göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tepsim var. Bu tepsinin içine bu jelimizi bir koyalım. Açamadım. Oha. Neyle açacağız? Bıçağım nerede benim şimdi? Nereye koyduk lan? Bakayım şundan açabileceğiz mi? Açtım. Açtım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir jelim pis kokuyor. Bakayım. Evet. Bu tencereyi şöyle koyacağım ki güvenlik açısından hani şey olmasın diye. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Karanlıktan görünüyor mu?
İlk önce şöyle bir jelimizi yakalım. Görüyorsunuz yanıyor. Ondan sonra da arkadaşlar bu almış olduğum soba. Bu çok işe yarıyor. Şimdi bunu da bunun üstüne böyle koyduğum zaman, evet, şöyle hatta ışıkla şöyle tutalım, biraz aydınlatalım. Görüyorsunuz yanmaya başladı. Şimdi bayağı bir ısıtır. Evet. Şunları da şöyle yapalım. Oo, vallahi hamam gibi yapmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Bir de su demleyelim. Arkadaşlar. Suyumuzu salın. Siz olun. Bu benim yaptığımı kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Özellikle araba içinde. Yani bunu çok samimi söylüyorum. Yani Allah korusun. Yapıyorsanız da muhakkak yangın söndürücünüz olsun. Of, acayip ısındı bu arada. Bakın kıpkırmızı oldu. Göstereyim şöyle. Görüyor musunuz? Evet, şimdilik sobayı söndüreceğim arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak oldu. Abi arabanın içi var ya, acayip ısındı ya. Şu arka camı açmam lazım. Bu bagajın da en güzel aman 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 aman. Bu bagajın da en güzel özelliği arkadaşlar çift açılması. Açtık. Görüyorsunuz. Neyse suyumuz da ısınıyor. Ben bir çayımı demleyeyim. Sonra muhabbete devam. Evet arkadaşlar. Oh, çok sıcak oldu burası. Vallahi açtım. Havadar püfür püfür. Mis gibi. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Ah, sıcak. Geldik gene dağlara. Dağlar değil aslında. Ya dağlar da, dağlar kenarında yol, parklara filan. Bizim Türkiye'deki gibi şansımız yok. Dağlara çıkamıyoruz. Çünkü ara sokaklar da olsa şu şeyi kapatalım da. Kapandı. Anahtarımız cebimizde. Ben hatta köşeme geçeyim şöyle. Bir saniye. Bir yayılalım. İnşallah güzel görünüyoruzdur. Dediğim gibi arkadaşlar, burada park alanlarında böyle arabayı çekip içinde konaklayabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. İçine karışmıyorlar ama dışarıda konaklarsanız bu gerçekten büyük problem. Onun için ben böyle şeylere girmek istemiyorum. Çünkü cezalar çok büyük. Türkiye'deki gibi şanslı değiliz burada. Onun için yapacak bir şey yok. Böyle arabada kamp yaparak nefsimizi körlüyoruz. Ya da kamp alanlarına gitmemiz gerekiyor. Onlar da kışın genelde kapalı oluyor. Benim de çok zamanım yok yani o tarz yerlere gitmeye. Ama fırsatını bulursam bir kış kampı yapmak istiyorum. Çünkü öyle yerler var. Kar içerisinde işte belirli alanlar var. O alanlara giriyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ondan sonra kar içerisinde çadırınızı kuruyorsunuz. Normal yazlık kamp alanları gibi. Bakalım, öyle bir şey de yapabiliriz. Evet arkadaşlar, gene geldik konaklayacağımız yere. Güzel mi güzel yemeğimi yedim. Vallahi biraz da fazla yedim. Ekmeği fazla yedim gene. Bir de kola içince, yumurtalı peynirle kola içince beni acayip şişiriyor. Şimdi bu akşam sobayı da denedim. 2 dakika falan yaktım. İnanılmaz derece. Zaten anında kıpkırmızı oluyor. Ama dediğim gibi araba içerisinde bunu sakın yapmayın. Yapmanızı tavsiye etmem. Aslında benim arabada Webasto var. Varmış daha doğrusu. Ben de daha yeni öğrendim. Park ısıtıcısı. Fakat çalıştırması için kumandası gerekiyormuş. Yani otomatik araç içerisine bağlı bir düğmesi yok. Fakat kumandası yok. Kumandasını araba 3 senedir bende, daha ilk defa arabada park ısıtıcısı olduğunu öğrendim. Ama kumandası yok. Hani ben arabayı aldığımda kumandası yoktu, öyle almıştım. Sağlık olsun diyelim. Onu kullanamıyoruz. Ama bir Webasto'nun firmasına gidersem oradan numarasına bakıp ona göre belki kumandasını alabilirim. Evet arkadaşlar, gene güzel bir video benim için. Keyifli. Gene ıssız adam misali. Güzel oldu, keyifli oldu. Ben seviyorum böyle, yani stres atmayı seviyorum arkadaşlar. Böyle tek başınıza geliyorsunuz, ondan sonra kafanıza göre. İnternet çekmiyor. O kötü olan o. Çok az da, demin de telefonla görüşemedim zaten. Geliyor gidiyor gibi. Bu arada arkadaşlar şunlardan var. Benim Noel babam vardı ya. Noel babamı şöyle koyayım, şöyle başka şey. Şurada dursun değil mi? Bize arkadaşlık etsin. Bu arada arkadaşlar, bakın şöyle ısıtıcılarım var. Bunları daha önceki videolarımda da kullanmıştım. Bunları şimdi yapmayacağım zaten. Gecenin ilerleyen dakikaları çıt çıt yapıyorum. Hemen atıyorum şeyin içine. Ya da içindeyken orama burama atıyorum böyle.
acayip sıcak yapıyor. Kaynatıyor. Evet arkadaşlar, bir kamp videosunun daha sonuna geldik. Gene uyuyakalmışım. Yukarı bir 2 saat kadar gene uyudum. Ondan sonra çıktım, bir benzinciye girdim. Şimdi yavaş yavaş dönüş yoluna başladım. Bir kahve aldım kendime. Cappuccino aldım daha doğrusu. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hiç bu kadar arabada rahat uyumamıştım. O kadar rüzgar, o kadar fırtına vardı. Ama mışıl mışıl uyudum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, keyifliydi. Valla evde bile bazen böyle rahat uyuduğum olmuyor yani. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmayalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edin lütfen. Yorumlara bekliyorum bol bol. Evet arkadaşlar, ben Seser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.